Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün sizlere prosesör üzerinden profesyonel kayıt nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Yeni nesil prosesörlerde USB çıkışları var ve bu USB çıkışları sayesinde bilgisayara veya mobil bir cihaza bağladığımızda ses kartı olarak görüyor çoğunu. Hatta ASIO driverları bile var. Bu driverları kurmamız gerekiyor. Böylelikle kayıt programları profesyonel bir cihaz olarak prosesörümüzü görüyor. Herhangi bir jack bağlayıp bilgisayara bir ses yollamasak bile USB üzerinden o ses aktarımını gerçekleştirebiliyor. Prosesörümüze kulaklık bağladığımızda ya da monitörlerimize gönderdiğimizde prosesörden kendimizi duyarak son derece kaliteli kayıtlar alabiliyoruz. Hatta kulaklık kullanırsanız dostlarım kimseyi rahatsız etmeden profesyonel kayıtlar alabilirsiniz. Bugün bunu neyle anlatacağım arkadaşlar? MG400 Nuex'in bir prosesörü, son nesil çıkardığı. Aslında başlangıç seviyesinde sayılabilecek bir prosesör. Ama orta seviyedeki arkadaşlarıma da çok hitap edebilecek bir prosesör. Bu prosesör hakkında güzel videolar hazırlamıştık. Merak edenleriniz varsa kartlar bölümüne bırakıyorum. Oradan bu prosesörün ayrıntılı incelemelerini dinleyebilirsiniz. Bu yeni nesil aletlerde en önemli şeylerden bir tanesi güncelleme yapmak. Nasıl güncelleyeceğiz? Ardından kendi programını nasıl açıp nasıl kendi içerisindeki editleri yapabiliriz? Ayrıca bir DAW programına ses kartı olarak nasıl gösterebiliriz bu aleti ve nasıl kayıtlar yapabiliriz? Şimdi bu aleti diyorum ama sadece bu alet üzerinden düşünmeyin arkadaşlar. Gösterdiğim şeyler diğer markalarda, diğer ürünlerde de benzer şekilde işliyor. Bu videoyu izleyerek kendi prosesörünüz üzerinde de yapacağınız ayarları öngörebilirsiniz diye düşünüyorum. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Direkt bu videoya update işlemini yaparaktan başlayalım. Şimdi prosesörünüzü update etmek için ilk önce o firmanın web sitesine gitmeniz lazım ve ürünü bulmanız lazım. Ben Nuex'in MG400'ünü buldum. Onun update dosyaları en altta oluyor. Sayfanın en altında. Burada mesela nasıl update edeceğinize dair bir PDF dosyası da var. Burada tarif ediyor. Mesela diyor ki cihazı çalıştırırken aşağı ve Ctrl 1 tuşuna basmanız gerekiyor diyor cihazı çalıştırırken. Şimdi bu tür şeyler çok önemli arkadaşlar. Sizin cihazınızı da update edebilmeniz için açarken belki bir şeylere basmanız ve onu update moduna sokmanız gerekebilir. Şimdi ben buradan dosyaları indireceğim. Neler var? Driver'ı var. Windows 11 için olanı indireceğim. Editör programı var yine Windows için. Eğer macOS kullanıyorsanız macOS da var. Update'ini indireceğim. Bana bunlar yeterli. Ve sırasıyla mesela cihazımızı update edelim ilk önce. Burada klasör içinde iki tane dosya görüyorum ben. Bir tanesi updater'ı. Onu açıyorum. Karşıma böyle bir şey çıktı. Şimdi ilk önce o tarif ettiği şekilde cihazı bir açmam lazım. Aşağı tuşuna ve Ctrl 1'e basıyorum ve cihazı açtım. Gördüğünüz üzere böyle açtığımda cihaz üzerinde MG400 Device Firmware Update olarak yazıyor. Şu an cihaz bize update olmaya hazır olduğunu söylüyor zaten. Buradan hemen dosya seçiyorum. Hangi dosyayı seçeceğim? Tabii ki o klasör içerisindeki bin dosyasını seçtim. Şimdi Start Update'e bastığım anda update işlemi başlayacak. Burada dikkat edilmesi gereken elektriğin falan kesilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Yoksa sıkıntı olur. Yani kabloları çekmemeniz gerekiyor. Elektriği kesmemeniz gerekiyor. Cihaza zarar vermemeniz için. Cihaz üzerine bir bakalım. Gördüğünüz gibi cihaz üzerinde %2 oldu mesela. 27 saniye geçmiş. Şimdi bu arkadaş burada update dursun. Biz driver'ımızı kurabiliriz. Driver'ı kuruyorum. Basit bir kurulumu var. İstediğiniz prosesörü kurabilirsiniz. Önerdiği prosesör olur. Kurulum tamamlandı. Cihazı yeniden başlatmanız lazım diyor. Biz şu an update yaptığımız için buraya dokunmuyoruz. Daha sonra başlatmak üzere driver yüklemesini kapattım. QuickTone programını kurmaya gerek yok. Bu bir install yok. Sadece bir exe dosyası olarak geliyor. Açtığımız zaman eğer bağlıysa QuickTone programı da açılıyor. Şimdi update'in bitmesini bekleyeyim. Ondan sonra devam edelim. Evet, güncelleme tamamlandı ve ekranımda bir uyarı geldi. Cihazıma baktığımda cihaz üzerinde de işlemin tamamlandığını görüyoruz. Cihazı yeniden başlatabilirsiniz diyor. Burada tamam diyorum. Artık updater'ı kapatabilirim. Cihazı açıp kapatıyorum. Cihaz açıldı ve driver'ı da yüklediğim için ses ayarlarına girdiğim zaman Windows'ta bakın burada Nux Audio'da hoparlörün göründüğünü görüyoruz. Onun seçili olduğunu görüyoruz. Bakın diğer ses kartlarımda değil, ses kartımın çıkışlarında değil. Şu an Nuex'in ürettiği sesi duyabiliyoruz. Eğer cihazın ürettiği sesi kaydetmek istiyorsanız bunun seçili olduğundan emin olmanız lazım. QuickTone programı da açıyorum. Algıladı QuickTone programı ve şu an cihazı buradan kontrol edebiliyorum. İçerisindeki mevcut tonlarda değişiklik yapabiliyorum. Tonlar arasında geçiş yapabiliyorum. Tonların üzerinde değişiklik yapabiliyorum. Hepsi cihaza anında yansıyor. Farklı pedalları açıp kapatabiliyorum. Onların yerlerini istersem değiştirebiliyorum. IR dosyalarımı seçebiliyorum. Kütüphanesi olduğunu söylemiştim. Kütüphanesine girebiliyoruz. Dosya yükleyebiliyoruz. Yani
USB üzerinden cihazınızı bağlayıp kullanmak çok önemli prosesörlerde. Hani cihaz üzerinden elle yapmakta çok zorlanacağınız şeyleri program üzerinden çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Drum machine'i burada, pedallara ne atayabileceğimiz burada, ayarlarımızı kaydetme, işte dosyalarımızı saklama gibi seçenekler buralarda. Şimdi asıl önemli olan kayıt işlemi sırasında bizim cihaz üzerinde kontrol etmemiz gereken noktalar. Burada bir çarklı görüyorsunuz. Çarka bastığınızda kayıt level'ı, geri çalma level'ı, routing modda normal, loopback, reamp, dry out gibi seçenekler görüyoruz. Şimdi bunlar çok önemli işte. Öncelikle bir tane DAW programı açmak istiyorum. Ben Studio One kullanıyorum. Sizin ne kullandığınızı bilmiyorum ama DAW programınıza birazcık hakim olmanız önemli. Ben burada NUX kayıt diye bir yeni dosya açacağım ve hemen DAW programının ayarlarına gireceğim. Burada şu önemli. Şimdi Windows'ta farklı bir tane cihaz seçili olabilir ama DAW üzerinden de hangi cihazı kullanacağını belirtmemiz lazım. Mesela UMC seçili şu an. Ben bunu değil, şu an NUX Audio'yu kullanmak istiyorum. Bana bazı uyarılar verdi. Buradan kontrol paneline bastığımda bu cihazın sample rate gibi ayarlarına da ulaşabiliyorum. Driver'ı yüklemek de burada önemli. Buradan farklı sample ayarlarını vesaire seçebiliyorum driver sayesinde. Çok yanlış yapılan bir şey var. ASIO for All yükleniyor. Eğer cihazınızın driver'ı yoksa ASIO for All yüklemelisiniz. Ama cihazınız bir driver'ı destekliyorsa onun üzerinden yürümeniz gerekiyor. Şimdi burada bu cihaza göre ayarlarımı yaptım ve bir tane stereo track açtım. Şimdi NUX'in ayarlarına geri döneyim. Arkadaşlar ses kartını kullanmadığım için temiz kayıt veremeyeceğim ama mikrofondan duyduğumuz kadar alacağız. Aslında prosesörün ürettiği sesler daha kalitelidir. Bu aklınızda bulunsun. Zaten dinlemek istiyorsanız kartlar bölümüne bırakıyorum. Bu prosesörün içerisindeki neredeyse bütün tonları denemiştik. Kartlar bölümünden bulabilirsiniz. Temiz bir şekilde prosesörün tonlarını dinlemek istiyorsanız. Bugün şimdi kayıtla ilgili ayarları anlatacağım için kaydın kalitesi size birebir ulaşmayacak, haberiniz olsun. Normal modda şöyle bir şey var arkadaşlar. Prosesör sesi üretiyor. Biz o sesi duyuyoruz. Aynı zamanda bunu temiz bir şekilde kaydedebiliyoruz. Yani duyduğumuzu anında kaydettiğimizi düşünün. Altında bir seçenek daha var. Loopback. Bu loopback'i açarsak arkadaşlar, mesela bilgisayarda bir müzik açtık. Kayda o müzik de girer. Ya da prosesörün üzerinden bir drum machine açtık. O drum machine de kayda gider. Loopback kapalı olsaydı o drum machine'in sesi kayda gitmezdi. Ya da YouTube'da açtığımız bir video kayda gitmezdi. Bu nerede işe yarayabilir arkadaşlar? Çok işe yarayabilir aslında. Bir canlı yayın yaptığımızda bu seçeneği açarsak aynı anda YouTube'dan bir backing track açtık ve loopback'i de açtık. Hem o backing track'in sesi hem sizin gitarınızın, prosesörün ürettiği gitar sesi yayına gidecektir. O yüzden önemli bir özellik. Bazen kayıt seviyemizle duymak istediğimiz seviye farklı olabilir. Kendimizi duyamıyorsak, sesi açarsak ne olur? Kayıt ettiğimiz ses patlayabilir. O yüzden burada USB settings üzerinde kayıt level'ı ve playback level'ı bize ayrı ayrı sunulmuş. Eğer kendimizi daha fazla duymak istiyorsak ama kayda da daha kısık bir ses gitsin istiyorsak şu şekilde ayarlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi bir kanal açtık. Bu kanalda monitör tuşu var. Bu kanalda kayıda giriyorum. Kaydı açtığım anda monitör tuşu yanıyor. Fakat benim prosesörüm ürettiği ses de bana geleceği için bu monitör tuşunu kapalı tutabilirim. Eğer o monitör tuşunu açık bırakırsam bu recording level'a giden ses de bana geri dönecektir. Hem playback sesi hem recording sesi geri dönecek. O yüzden monitörlemeye gerek yok. Şimdi kayıt alalım. Bakın sinyaller kısık görünüyor. Ses duyumum iyi ama sinyallerim kısık. Recording level'ı arttırırsam burada ses duyumum aynı gelecek ama kaydedilen sinyal daha yüksek olacak. Giriyorum yine. Bunları bir dinleyelim bakalım. Şimdi baştan. Evet, gördüğünüz gibi açtığım şey çok patlamış. Aradaki ses farkını duydunuz. Bunu silebilirim çünkü bu ekstradan patlamaya girmiş. O yüzden recording level'ımı kısabilirim. Gördüğünüz gibi. Şimdi reamp'e geçmeden önce şunu göstermek istiyorum. Dry out'u seçebilirsiniz. Bu size prosesörünüzün ürettiği sesi duyuracak. Fakat kayda tamamen temiz ses kaydedilmesini sağlayacak. Yani gitarımızın tamamen clean sesini kaydetmiş olacak. Bu kanalı mute'luyorum. Yeni bir stereo kanal açıyorum. Buna da dry diyelim. Kaydı şimdi burada yapacağım. Monitörü kapatmayı unutmayın. Çalıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar aynı yeri dinliyoruz.
Clean geldi. Bu ne işe yarayabilir? Belki gitar rick atacağız buraya. Gitar rick attım. Onun üzerinde başka bir ton seçtim. Kayıt ederken hiçbir gecikme yaşamadık. Çok hızlı bir şekilde kaydettik. Fakat belki daha sonradan tonları değiştireceğim. Gitar rick tonlarını belki kullanmak istiyorum. Buradan gitar rick'ten bir ton seçtim. Şimdi baştan çalıyorum. Gitar rick'li tonu duyalım. Gitar rick üzerinden clean açtım mesela. Clean oldu. Ton değiştiriyorum buradan. O temiz kayıt olduğu için bunun üzerine gitar rick attığım için gitar rick'li sound'u duyabiliyorum. Peki şimdi şöyle bir soru işareti. Belki prosesörümü sadece bir kayıt cihazı olarak, ara birim olarak kullanmak istiyorum. Prosesörün üzerindeki tonları duyup kaydetmek değil, kendi gitar rick'te ürettiğim tonu duyup kaydetmek istiyorum. Yine Dry kanalındayız. Gitar rick'ten sevdiğim bir tonu açtım. Monitörümü açıyorum. Şimdi monitörü açtığımda gitar rick'ten gelen tonu duyuyorum ama aşağıdan da çok hafif clean, o dry clean sesini duyarım. Bunu engellemek için ne yapacağım? Burayı kapatıyorum ve hangi tonda olursam olayım ben bu tonun bütün efektlerini kapatıyorum ve amfisini kapatmıyorum ama master'ını kapatıyorum ve geriye sadece gitar rick'te ürettiğim ton kalıyor. Şu an prosesörün tek işlevi dry sesi gitar rick'ime göndermek. Kayıt alayım yine. Bu sefer monitör açık. Ve bu temiz gitar kaydı oldu. Dilersem yine ben bunu değiştirebilirim. Şimdi gitar rick'i kaldırıyorum ve bu dry sinyalini çaldığımızda temiz sinyali duyabiliyoruz. Peki ben prosesörümle bu temiz sesin üzerine sonradan amfi modellemesi eklemek istersem. Yine bir önceki tonumuzu düzeltelim. Seçelim, bütün efektleri zarsurt açık kalsın. Ayarlara giriyorum. Bu sefer reamp'i seçiyorum. Yeniden amfileme. Şimdi çaldığımda ne yaptı arkadaşlar? Bu temiz sinyali prosesörüme geri yolladı. Orada o tonun içerisinden geçirdi ve bana geri duyurdu. Ben bunu yeniden kaydetmek istesem o proses halini ne yapacağım? Yeni bir kanal daha açıyorum. Buraya da wet diyeyim. Burada kayda gireceğim. Bu wet kanalında kaydı basıyorum. Şimdi oynattığım herhangi bir şey, burada bir clean tone var. Benim prosesörümden geçecek o ses. Neden? Çünkü burada reamp'i seçtim ben. Bakın USB'den diyor efekt zincirine sokar diyor. Ve ondan sonra onu kaydeder diyor. Biliyor musunuz arkadaşlar? Burada oynatmam değil. Belki bir YouTube'dan bir konuşma videosunu bile açsam o konuşma videosunu alacak. Prosesörün içerisinden geçirip buraya kaydedecek. Şimdi en başa alıyorum ve kayda giriyorum. Burada önemli olan şey arkadaşlar monitörün açık olmaması. Monitör açık olursa feedback yapabilir. Evet. Kayda basıyorum. Ve dediğim şeyi yaptı. Bakın şimdi çalarken yukarıyı dinleyelim. Sistemi yine normale alıyorum. Düzgün dinleme yapabilmek için. Bakın yukarıyı dinleyelim, dry'ı. Aşağıya açıyorum. Gördüğünüz gibi aşağıda reamp'ten geçmiş ve kaydetmiş. Bunu bir kenara koyayım. Yine reamp'e geliyorum ve başka bir ton seçiyorum. Burada MS Crunch'ı seçiyorum. Bu sefer farklı bir ton. Bu sefer de o crunch tonunu kaydedin bakalım. Normale geri dönüyorum dinleme yapabilmek için. İkisinin arasındaki farkı duyun. Diğeri. Çalım aynı ama farklı amfilerle kaydetmişik gibi oldu. Yani kısaca normalle prosesörün ürettiği sesi duyarak aynı anda kayıt alabilirsiniz. Loopback açarsanız arka planda çalan müziği de kaydın içine
katabilirsiniz. Backing track açtınız ya da drum machine açtınız. Reamp'ta daha önceden yapılmış bir kaydı prosesörün içerisinden geçirip size duyuruyor ya da kayıt alabilirsiniz. Yeniden amfileme demek zaten. Dry out'ta ise evet prosesörün ürettiği o wet sesi, yani efektli, drive'lı sesi size duyuruyor ama kayıda gitarın kendi sesini gönderiyor. Dolayısıyla dry out sayesinde çalarken amfinin sesini duyabilir ama ayarları sonradan değiştirmek için sadece clean sesi kaydedebilirsiniz. Ve daha sonradan bunu reamp yapabilirsiniz ya da Guitar Rig gibi bir program üzerine ya da Neural DSP gibi bir program üzerinden üzerine ton atayabilirsiniz o sesin. Bir de dry out'u nasıl gösterdim size? Prosesörüm üzerindeki amfinin sesini falan kapatıyorum. Dry out'u açıyorum. Monitörümü açıyorum ve üzerine yine Neural DSP veya Guitar Rig gibi bir şey yapıp sadece bir plugin'in ürettiği sesi de kendime duyurabiliyorum. Evet, belki yeni başlayan arkadaşlar için birazcık karmaşık ayarlar gibi gelebilir ama kayıt işine merak salmış arkadaşlarımın çok işine yarayacak bilgiler olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bu normal, reamp, dry out bütün neredeyse farklı markaların prosesörlerinde de ve ses kartı ara bilimlerinde de anlatılan olan terimler. Bunları da öğrenmeniz önemliydi. Umarım açıklayıcı, öğretici bir video olmuştur. Dilerseniz şimdi kapanışa geçelim. Evet dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Prosesörle kayıt işlemini nasıl buldunuz? Siz prosesörlerle kayıt yapıyor musunuz? Prosesörleri sahnede kullanıyor musunuz? Bu yöntemle aldığınız tonlar size profesyonel geliyor mu? İyi geliyor mu? İşinize yarıyor mu? Sizin yöntemleriniz neler? Sizden dinlemek isterim. Lütfen yorumlar bölümünü kullanın. Videoyu beğenirsek, kanala abone olursak, bildirim zilini açarsak harika olur. Ayrıca sosyal ağlarımızda da takiplerinizi bekliyoruz. Özellikle Discord kanalına hepinizi çağırıyorum. Discord üzerinden birbirimize çok güzel bir şekilde yardımlaşıyoruz. Ayrıca ekipman savaşları bölümleri için lütfen Discord'daki ekipman savaşları kısmına kendi ekipmanlarınızı fotoğraf ve tanıtımlarını atın ki ekipman savaşları 5 bölümünü çekelim. Yeni bir gitarist dostumdan videoları geldi. Bekliyor kendisi de. Orayı bir doldurun bakalım. Yeni videoyu da yayınlayalım efendim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ama en önemlisi koç gibi kalın. Görüşürüz.